Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine çok güzel, harika bir modelle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte çeyizlerin baş tacı, gözdesi, şahane şıkır şıkır bir model çalışması yapacağız. Yine modelimize böyle zincir çekerek başlıyoruz. Ben kolaylık olsun diye zincirimi çektim. Model çıkartacağım için zincir sayısı vermiyorum. Sizler öreceğiniz yeleğin, şalın ölçüsüne göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tığımın numarasını söylüyorum. 4,5 numara 2,75 mil bir tığ kullanacağım. İpim de Nako saten. Şöyle kristal bir ip kullanacağım. Hemen şöyle zincirimi çektim. 3 tane zinciri çekmiş gibi tığımın üzerine aldım. Köşeyi yapacağımız için 3, 4, 5, 6. zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekeceğim. 2, 3, 3 tane zincir atlayıp dördüncü zincirin tepesine yine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımın üzerine doladım. 3 tane atlıyorum. Dördüncünün tepesine bir trabzan ekliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zincir atlayıp dördüncü zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 3 zincir bir trabzan yaparak tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Tığımın üzerine aldım. Şimdi buraya fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 kere battım. Hepsini bir kapatıyorum. 1, hemen 1, 2, 3 zincir tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yere 1, 2, 3 kere batıp kapatıyorum. Arada 1, 2 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Hemen yanına 1, 2, 3. Bir kare kutucuk atlayıp hemen yanına ikili fıstık yapacağız. Arada 3 zincir, tekrar aynı yuvaya 1, 2, 3. Arada 2 zincir, bir tane kare kutucuk atlıyorum. Hemen onun yanına yine ikili fıstık 1, 2, 3 kere batıyorum. Tabi sizler dilediğiniz sayıda batabilirsiniz. 2 veya 3. İpiniz kalınsa 2 kere, ince ise 3, 4 kere batabilirsiniz. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3. 1, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp evet, sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, fıstıklarımızın arasına yine fıstık yaparak devam edeceğiz. 3, 3 bana biraz az geldi. Bir tane daha alacağım. 4, 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya 1, 2, 3, 4. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Hemen şöyle ilk araya batıyorum.
Bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Arada bir zincir, tekrar bir tane daha örümcek yapıp şöyle göstereyim. Bir tane şurayı atlayıp bir fıstığımızı atlayıp hemen onun yanındaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar bir örümcek yaptım. Şöyle bakın. Ve hemen tığımın üzerine aldım. Buraya hemen fıstığımın arasına yine fıstık yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kere battım. Bir fıstık yaptım. Arada 3 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4. Ve hemen aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Bir örümcek yaptım. Hemen şuraya ilk boşluğa batıyorum. Sabitledim. Bir zincir, tekrar bir örümcek daha. Bir tane atlıyorum, hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne, tekrar bir örümcek. Tığımın üzerine aldım. Hemen bu ilk sıraya yine ikili fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4. Bir örümcek. Hemen dibine. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar gidip dönüşte tekrar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bir üst sıraya geçtim. Şu an 1, 2, 3, 4. sıradayım. Tekrar 3 zincirimi çektim. Fıstığın tam ortasına batıp yine ikili fıstık yapacağım. 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4. Ve hemen bunun üzerine ikili örümcek yapacağım. 1, 2, şimdi burada ne yapıyorum? Bu örümceği atlıyorum. Bu ortada çekmiş olduğum ikili örümceğin tam ortasına çekmiş olduğum bir zincirin içerisine batıyorum. Ve bir zincirle bunu buraya sabitliyorum. Tekrar aynı şekil ikili örümcek yapıyorum. 1, bir zincir, bir tane daha örümcek çektim. Tabii ipim kalın olduğu için katlarını ayırabiliyor. Hemen çektikten sonra tığımın üzerine alıyorum ve ortaya fıstığımı yapmaya devam ediyorum. 2, 3, 4. 2, 3 zincir. Şöyle göstereyim. 2 fıstık, 2 örümcek. 2 fıstık, 2 örümcek. Bu şekil örmeye devam ediyorum. Hemen ikinci fıstığımı yapacağım. 1, 2, 3,
4 kere battım. 2 kere de kapatıyorum. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Arada bir zincir. Elinizi gevşek tutarsanız çok rahat batarsınız. Bir tane daha örümcek yaptım. Hemen şu ortadaki çekmiş olduğum ikili örümceğin tam ortasındaki zincirime batıyorum. Evet, bu şekilde battım. 1 2 hemen ortaya geldim. 2 3 4 şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bir üst sırama geçtim. Yine burada zincirimi çektim. 3 tane hemen fıstığımın arasına ikili fıstığımı yapıyorum yine. 4 kere de çıkıyorum. 1 2 3 zincir arada. Tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. 3 4 hemen tığımın üzerine doladım. Bir tane örümcek yapıyorum. Hemen bu ikili yapmış olduğumuz örümceğin tam ortasına şöyle sabitliyorum ve tekrar 1 2 örümcek çektim. Şöyle göstereyim, tam ortaya. İkili örümceğimizin tam ortasına batıyorum. Bir tane sık iğneyle tutturup sabitleyip bir tane örümcek yapıp hemen tekrar bu aradaki fıstığa geliyorum. Ortadaki yine ikili fıstık yapacağım. 3 4 İpim çok kaygan. 1 2 3 zincir. Tekrar araya 1 2 3 4 şöyle göstereyim. Bu şekil aynısını bu tarafa da yapacağım. Bir tane örümceğimi çektim. Hemen ikili örümceğin tam ortasına sabitliyorum. Ve ortaya da ikili örümcek çekiyoruz. 2 ortadakini atlıyorum. Hemen köşedeki ikilinin tam ortasına sabitledim. Bir tane örümcek çekip hemen köşedeki fıstığıma geliyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve 3 zincir çekip geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Ben modelin kendini gösterebilmesi için şöyle 1-2 sıra daha gidip tekrar geliyorum. Evet, ben böyle birkaç sıra yaptım. Bu kadar yeterli model için. Gördüğünüz gibi kenarlarımız fıstık, ikişer tane fıstık. Ortalarımız örümcek ağı tekniğiyle ilerliyor. Arkadaşlar, yani herkesin rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceği bir model. Ben bu modeli çok sık yaptığım ve çalıştığım bir model. Şöyle de daha önceki çalışmış olduğum modeli göstereyim. Böyle simli ipliklerden de yapabilirsiniz. Yeni gelin şalı, yeni gelin yeleği olarak da kullanabilirsiniz örgülerinizde. Battaniye olarak görebilirsiniz. Sizin tercihiniz. İster yelek örün, ister bluz, ister şal. İsterseniz de
battaniye örebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Lisan ettiysem affola. Bir sonraki modelde ve içerikte görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.